İran bu savaştan birçok kazanımla birlikte ağır yaralı çıktı. Başarılı bir direniş gösterdi ve kuşatmacılara kaleyi teslim etmedi. Ancak A takımının büyük bölümünü kaybetti. Zaten yıpranmış olan ekonomisi daha da sarsıldı ve vekil güç ağı ağır yara aldı. Ama İran hala ayakta. ABD ve İsrail ilan ettikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Peki bundan sonra İran ne yapacak? Sahneden çekilecek mi yoksa yeni bir oyun mu kuracak? Bugün Gazete 10.10'da İran'ın bölgedeki geleceğini konuşacağız. Başlamadan önce videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı hatırlatayım. Gazete 10.10 başlıyor. Önce genel bir tablo çizelim. İran bu savaşta elindeki kozları sınadı. 20 yıldır üzerine konuşulan kozlar bu savaşta tek tek sınandı. Hürmüz kapatıldı, Körfez vuruldu, füzeler ateşlendi. Hasımları ise ilan ettikleri stratejik hedeflerin hemen hiçbirine tam manasıyla ulaşamadı. Ne nükleer faaliyetler tamamen sona erdirilebildi, ne rejim değiştirilebildi, ne balistik füzeler imha edildi ve İran'a bu konuda bir dayatma yapılabildi, ne de İran ile vekil aktörler arasındaki ideolojik bağ başta olmak üzere bağlantılar kesilebildi. Üstelik İran Hürmüz'de bir statü dayattı. Dondurulmuş varlıkları geri almanın yolunu açtı. İç cephede daha sık adımlar atmanın önünü açtı ve olası bir sarsıntıda kim nasıl pozisyonlanıyor açıkça gördü. Dolayısıyla İran'ın savunma savaşında başarılı olduğu net olarak söylenebilir. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise İran daha da kırılgan bir hale geldi. Devrim rehberi Ali Hamenei başta olmak üzere A takımını büyük ölçüde kaybetti. Nükleer tesisleri ve füze sanayisi vuruldu ve yıllarca kurduğu vekil güç ağı zayıfladı. Ağır sanayi tesislerinden demiryollarına toplamda 15.000'den fazla hedef vuruldu ki savaş sona erip silahlar sustuktan sonra bu yaraların ağırlığı ülkede çok daha fazla hissedilecektir. 12 günlük çatışmanın yarattığı yıkım önceki kırılganlıklarla birleştiğinde halkın üzerine yük daha fazla binmişti. Halk devletini sevdiği için erken etrafında kenetliydi ancak bu durumun 28 Aralık protestolarını engelleyememiş olması unutulmamalıdır. Şu anki tablo geçtiğimiz dönemden çok daha ağır. O yüzden savaş sonrası İran'ın durumu da kendisinden fazlasıyla konuşturacaktır. Tahran caydırıcılığını kanıtladığını söylüyor. Hürmüz'ü kapatabildiğini, aylarca direndiğini hatırlatıyor. Savaşı asimetrik olarak yayabileceğini, Babül Mendeb'i dahi kapatabileceğini alttan alta hissettiriyor. Bu durum önemli çünkü kendini galip gören bir ülke masaya da o özgüvenle oturur. Kolay kolay taviz vermek istemez. Yine de karar vericiler az önce bahsettiğim tablonun ağırlığının da farkındalar. İçeride ise asıl mesele ekonomi. Halk pahalılıkla, elektrik kesintisiyle ve değer kaybeden parayla boğuşmakta. Yani İran şu an iki cephede birden savaşıyor. Biri dışarıda nüfuzunu koruma savaşı, diğeri içeride halkın güvenini kaybetmeme savaşı. İkincisi en az birincisi kadar önemli. Kısaca hayır. Çünkü direniş ekseni denilen şey, içindeki ayrışmaları ve çeşitli grupların farklı işbirliği motivasyonunu bir kenara koyarsam, genel olarak bir grup paralı asker gibi okumak çok yanlış. İşin arkasında büyük bir ideolojik ve itikadi yapılanma var. Başa dönüp önce bunu netleştirelim. Direniş ekseni nedir? Kısaca İran'ın bölgedeki müttefik silahlı grupların oluşan bir ağ. Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta Şam içindeki bazı gruplar, Yemen'de Husiler. İran bu ağ sayesinde sınırlarının çok ötesinde söz sahibiydi. Ama bu ağ sadece bir nüfuz aracı değildi. Aslında İran'ın savunma doktrinin tam merkezindeydi. Şöyle düşünün, İran konvansiyonel olarak yani klasik ordu ve hava gücü bakımından zayıf. Bu açığı sınırlarının ötesinde bir ileri savunma hattı kurarak kapatmaya çalıştı. Yani bu vekil güçler bir saldırganın maliyetini yükselten bir caydırıcılık kalkanıydı. İşte bu yüzden ekseni kaybetmek İran için sıradan bir nüfus kaybı değil. Doğrudan savunma doktrinin çökmesi anlamına gelir. Şimdi ise bu ağ ağır hasar görmüş durumda. Ama bittiğini söylemek de tamamen yanlış olur çünkü yukarıda da belirttiğim gibi işin itikadi ve bulundukları ülkedeki ticari boyutu görmezden gelinemez. Sadece şimdilik sessiz bir döneme girdi diyebiliriz. Bana göre İran bu dönemde bilerek doğrudan çatışmadan kaçınıyor. Önce ekonomik zemini onarmaya çalışıyor. Yani gücünü hemen değil, zaman içinde geri kazanmak istiyor ki İsrail için en büyük endişe de bu. Yapı da şu an için değişmiş durumda. En azından şimdilik tek bir komuta hattı yok. Tek başına hareket eden parçalar var ve İran'ın savaştan zaferle ayrıldığı düşüncesi bu gruplar arasında kat'i surette yerleşmiş durumda. İdeolojik tahkimat çok daha güçlendi. Dolayısıyla bu sessizlik aldatıcı olabilir. Çünkü İran geçmişte de benzer dönemler yaşadı. Geri çekiliyormuş gibi göründü, fırsat bulunca geri döndü. O yüzden bu sessizliği teslimiyetten çok yeniden toparlanma dönemi olarak okuyanlar var. İran'ın en değerli kartı olan Hizbullah bu süreçten en yaralı çıkan aktör oldu. Çünkü yıllar süren suikastler ve lider Hasan Nasrallah ve A takımının ölümü örgütün liderliğini parçaladı. Peki Hizbullah neden bu kadar önemli? Çünkü İran'ın İsrail'e karşı en büyük caydırıcı gücü oydu. Lübnan'dan İsrail'i vurabilecek devasa bir roket arsenali vardı. İsrail'le adeta sınır komşusuydu. Bu güç zayıflayınca İran en büyük kozunu da kaybetti. Bugün Hizbullah ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Lübnan'daki konumu korumak ve yeni bir savaştan kaçınmak istiyor. Diğer kesim çatışmayı sürdürmekten yana. İran ise Hizbullah'ı yeniden ayağa kaldırmak
kaldırmak istiyor ama İsrail baskı işgallerle buna izin vermiyor. Mutabakata rağmen Lübnan'daki operasyonlarını sürdürüyor. Az önce de bahsettiğim gibi İran için Lübnan sadece Hizbullah'ta değildi. Aynı zamanda İsrail'in hemen yanı başında bir mevziydi. Bu mevzi zayıflayınca İran'ın İsrail üzerindeki baskısı da azaldı. İşte bu yüzden Tahran Lübnan'ı kolay kolay gözden çıkarmaz. Çeşitli think tanklerin değerlendirmelerine göre Hizbullah'ın ateş gücü eski kapasitesinin yaklaşık 5'te 1'ine inmiş durumda. Buna karşılık İran'ın silah ve para hatlarını yeniden işletmeye başladığı, hatta yüzlerce devrim muhafızı subayının Hizbullah'ın yeniden inşasına bizzat katıldığı öne sürülmekte. Zaten İran'ın ateşkes şartlarını Lübnan'da yazdırması bu bağlılığın en somut kanıtı. Suriye'de devrim olup Hizbullah zayıflayınca geriye İran için en kritik saha olarak Irak kaldı. Derin dini ve kültürel bağları burayı neredeyse İran için vazgeçilmez kılıyor. Keza İran-Irak sınırı çok uzun bir sınır. Ama Irak'ta eskisi gibi değil. Oradaki İran destekli milisler artık daha kısıtlı. Bağdat-Washington'la ilişkisini güçlendiriyor. Üstelik Irak Şiiri ile İran Şiiri aynı şey değil. Arap-Fars farkı da hala canlı. Necef ile Kum arasında da çok şiddetli olmasa da ayrışmalar mevcut. Bir başka konu da sınır güvenliği. Irak'ın kuzeyi hem İran hem Türkiye için hassas bir bölge. İran, Türkiye'nin Suriye'den sonra Irak'ta da etkisini arttırmasından çekiniyor. Bu da Irak'ı çok aktörlü, karmaşık bir sahaya çeviriyor. Ancak Irak sahasının özellikle bir kısmı İran'ın tarih boyunca hep etkisi altında olmuş durumda. Dolayısıyla buradaki İran etkisini silmek jeopolitik olarak pek mümkün değil. Husiler bu savaşta temkinli davrandı. Deniz ticaretini vurma kapasiteleri olmasına rağmen tam anlamıyla savaşa girmediler. Çünkü kendi iç sorunları ve misilleme riskini gözetmekteydiler. Keza ben İran'ın bu savaşta kademe kademe el yükseltmek istediğini, Husi kartını sonraki aşamalara sakladığını düşünüyorum. Bu sessizlik biraz da bundan. Nitekim 7 Haziran'da müzakereler sürerken Husilerin bir anda ortaya çıkması ve sembolik füze atışı yapmalarını da bu yönde okuyorum. Yemen kritik deniz yollarına yakınlığıyla İran için önemli. Nitekim Husilerin savaş sırasında Babül-Mendeb Boğazı'nı kapatabilecekleri ihtimali bile küresel ticareti tedirgin etmeye yetti. Ama burada ince bir nüans var. Husileri amiyane tabirle İran'ın emir erleri gibi görmek de çok yanlış. Husi-İran ilişkisi Hizbullah-İran ilişkisi gibi değil. Vekil güçler her zaman istendiği gibi davranmıyor. Onların da kendi hesapları var. Yani İran'ın bölgedeki kontrolü görüldüğü kadar mutlak değil. Belki de en kritik soru bu. İslamabad mutabakatı nükleeri çözmedi. 60 güne bıraktı. Sağdaki işaretler ise ilginç. Savaş İran'ı taviz vermeye değil, daha çok direnmeye itti. İran içinde silahlanma seçeneği artık daha açık konuşulur. İran elinde hala silah seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum olduğu değerlendirilmekte. Ama bu stokun tam akıbeti bile doğrulanabilmiş değil. Trump bu malzemenin ülke dışına çıkarılması ya da yok edilmesini istemekte. İran ise yalnızca seyretmeye yanaşmakta. İran'ın asıl çelişkisi burada. Nükleer program yıllarca bir pazarlık kozuydu. Ama bu savaş o kozun İran'ı vurmaktan kurtarmadığını gösterdi. Şimdi İran iki risk arasında sıkışmış durumda. Ya programı sınırlayıp güvenlik arayacak ya da daha ileri gidip caydırıcılık için silahı zorlayacak. Ama silahlanma şu an için acil öncelik değil. Önce ekonomisini toparlamak istiyor. Bir de zaman ve koz hesabı var. 60 günlük müzakere süreci işlemekte ve İran bu sürede oyalanıp programını korumayı da hızlı bir anlaşmayla yaptırımlardan kurtulmayı da seçebilir. Ama nükleeri tümden bırakırsa en büyük pazarlık kozunu da kaybeder. Bu yüzden büyük ihtimalle programı ne tam bırakacak ne de açıkça silaha yönelecek ve ikisi arasında belirsiz bir çizgide kalacak. En büyük bilinmez ise yeni lider. Ali Hamenei öldürülünce yerine oğlu Müşteba Hamenei geçti ki kendisi de savaşta yaralandı ve uzun süre ortalıkta görülmedi. İran şu an bir geçiş dönemi yaşıyor. Bunun neden önemli olduğunu açalım. Hemen her videoda bir şekilde değindiğim üzere İran'da son sözü her zaman devrim rehberi söyler. Cumhurbaşkanı değil. Asıl gücü elinde tutan odur. Yani yeni liderin tercihleri doğrudan bütün ülkenin yönünü belirler. Burada ilginç bir çelişki var. İran'da sistem aslında lider kaybına dayanacak şekilde kurulmuştu. Devrim muhafızlarından illere kadar dağıtılmış bir yapı var. İşte bu yüzden Hamenei öldürülünce sistem çökmedi, ayakta kaldı. Ama aynı dağınık yapının bir bedeli de var. Merkezi otorite gidince tek elden karar almak ve gerilimi yönetmek savaş şartlarında zorlaşıyor. Yani İran hayatta kaldı ama daha zor karar veren bir İran'a dönüştü. Şimdilik tablo belirsiz. Mojtaba'ya atfedilen sert açıklamalar babasından daha katı bir çizgi izleyebileceği endişesini doğurmakta. Diğer taraftan atılan adımlar oldukça rasyonel ve içerideki sertlik yanlarını tabiri caizse çileden çıkarmış durumda. Mujtaba'nın yerini sorgulayanlar da var ancak savaşın olağanüstü şartları ile Mujtaba'nın devrim muhafızları ordusu üzerindeki hakimiyeti birleştiğinde Mujtaba'nın otoritesini kısa sürede takip edeceğini bekleyebiliriz. Savaşın akabinde Tahran komşularına yeni bir teklif sundu.
Bölgenin güvenliğini dışarıdan gelen güçleri devre dışı bırakan bir çerçeveyle kuralım dedi. Yani İran Körfez'i Amerika'ya karşı kullanmak istiyor. Bu çabanın diplomatik ilişkileri sürdürme tarafı olduğu gibi Tahran'ın en başından beri hedeflerinden biri de ABD'nin bölgedeki varlığını sona erdirmek. Bunu da siyasi fırsata çevirmek istiyor. Ama Körfez temkinli. Hatta bazı Körfez ülkelerinde İran'a karşı büyük bir öfkeden bahsedebiliriz. Suudi Arabistan ve diğerleri İran'la açıktan saf tutmuyor. Onların derdi taraflar arasında bir denge tutturmak. Yani tam bir İran-Körfez ittifakı beklemek gerçekçi değil. İran sadece Körfez'e de yönelmiyor. Bir başka hamlesi doğuya yaslanmak. Yıllardır Rusya'ya ve Çin'e yaklaşıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye oldu. BRICS'e katıldı. Moskova ve Pekin'e sık sık heyetler gidiyor. Ama bu yakınlığın ciddi sınırları var. Çünkü ne Rusya ne de Çin İran'a askeri garanti verdi. İran ile Rusya'nın 2025'te imzaladığı işbirliği anlaşmasında bile karşılıklı savunma maddesi yok. Yani biri saldırıya uğrarsa öteki onu korumak zorunda değil. Çin de savaşta İsrail'i sözde kınadı ama somut askeri destek vermekten kaçındı. Çünkü Pekin'in önceliği kendi çıkarları. Amerika ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyor. Sonuç şu ki İran doğuya güvenebilir ama tam olarak yaslanamaz. Bu denklemde Türkiye'yi de unutmamak gerekiyor. İslamabad mutabakında Türkiye kolaylaştırıcı rol oynadı. Kürt silahlı gruplar İran'a karşı ayaklandırılmaya çalışıldığında da yine Türkiye ağırlığını koydu. İran'ın bu yeni diplomatik dilini abartmamak da lazım. Bu kalıcı bir fikir değişikliği değil. Daha çok bir mecburiyet. Şartlar değişirse İran'ın yeniden sert güce dönmesi mümkün. İran'ın bir gözü de kuzeyde. Suriye'de Türkiye'nin artan etkisi Tahran'ı uzun zamandır tedirgin ediyor. Özellikle Zengezur koridoru ve Azerbaycan'da yaşanan gerilim İran'ın en hassas konularından. Alttan alta yürüyen Azerbaycan-İran gerilimi yabana atılmamalı. Özellikle İran'ın özgüven kazandığı şu günlerde cesur çıkışlar görmemiz mümkün. İsrailli komandoların Azerbaycan üzerinden İran'da faaliyetler bulunduğuna dair tevatürler de İran'da şu an için fısıltıyla ancak sıklıkla dile getiriliyor. Ama İran şu an bu cephede sert rekabete girmek istemiyor. Aynı anda hem batıda İsrail'le hem de kuzeyde gerilim yönetmek yorgun bir İran için fazlasıyla ağır olur. O yüzden sesini yükseltiyor ancak harekete geçmiyor. Geçmişte İran ile Azerbaycan defalarca karşı karşıya geldi. Sınırda tatbikatlar yapıldı, sert açıklamalar yapıldı. Ama iş hiçbir zaman sıcak çatışmaya varmadı. Hatta çoğu zaman yumuşamalar görüldü. Bundan sonra da büyük ihtimalle bu denge sürecek. Bence bütün işaretler tek yöne bakıyor. İran gücünü artık önce içleride arıyor. Uzaktaki cephelere yüklenmek yerine kendi sınırlarını sağlam almaya çalışıyor. Aslında bu bir zorunluluk. İran'ın aynı anda her cephede güçlü olacak kaynağı yok. O yüzden önceliklerini sıralamak zorunda. Şimdilik tercihini içeriden yapmış görünüyor. Çünkü en hassas kısım iç cephe. İçeriye dönmek demek bir ölçüde bölgedeki müttefiklerin kendi başının çaresine bakması demek. Bu da İran'ın yıllardır anlattığı liderlik iddiasını zayıflatıyor gibi görünse de büyük okumalar yapacak kadar da zarar verdiği söylenemez. Ama şunu net söyleyeyim, içeriye dönmek ekseni tümden bırakmak değil. İran uzun vadede Hizbullah ve diğer kollarını yeniden kurmak istiyor. Yani bir sıralama yapıyor. Önce içerisi, sonra dışarısı. Bu iki hedef çelişmiyor, birbirini takip ediyor. Bu ideolojiden vazgeçtiği anlamına da gelmiyor. Ama İran'ın dili değişiyor. Eskisi gibi sadece direniş söylemine değil, ekonomik ilişkilere ve esnek diplomasiye yaslanıyor. Birçok uzman da İran'ın bölge stratejisinin baştan yazılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu okumalar için İran'ın savaş sonrası iç siyasetinin seyrine bakmak gerekiyor. Şu an bütün bunlar havada kalıyor. İran bu savaştan askeri olarak ağır hasarlı ama siyaseten ayakta kaldı. Bundan sonra ne direniş ekseni tümden bırakacak ne de eski haline dönecek. İkisinin arasında bir yol aramakta. Yüzeyde daha sessiz ve diplomatik bir İran göreceğimizi düşünüyorum ama bu İran'ın kendi karakterinden çıkması anlamına gelmemekte. Yine de özellikle ekonomik yıkım ve güvenlik bunalımları İran'da büyük reformların kapısını açabilir. Bu denklemi iki şey belirleyecek. Biri 60 günlük müzakerenin sonucu, diğeri yeni lider Mujtaba Hamenei'nin tercihleri. İran sertleşirse bölge yeniden gerilir. Uzlaşırsa kırılgan da olsa bir denge kurulabilir. Bana sorarsanız İran kısa vadede sertlikten çok idareyi seçecek. Ama bu bir tercih değil, mecburiyet. Gerisini zaman gösterecek. Videoyu bitirmeden önce bu içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yıllardır Rusya'ya ve Çin'e yaklaşıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye oldu. BRICS'e katıldı. Moskova ve Pekin'e sık sık heyetler gidiyor. Az önce de bahsettiğim gibi İran için Lübnan sadece Hizbullah'ta değildi. Aynı zamanda İsrail'in hemen yanı başında bir mevziydi. Bu mevzi zayıflayınca İran'ın İsrail üzerindeki baskısı da azaldı. İşte bu yüzden Tahran Lübnan'ı kolay kolay gözden çıkarmaz.